İyi günler arkadaşlar. Sosyete Kadınlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yelek örneği anlatacağım. Bu yelek örneğini şu şekilde ben şişe geçirerek yapıyorum bunu. Şiş ve tığ karışımı olmuş oluyor. Yani şu kısımlarını şişe geçiriyorum. Bunun için 12 numara şiş kullandım. Siz isterseniz en ince oklavalarla da yapabilirsiniz. Benim elimde şişim vardı bu kalınlıkta. Onunla uyguladım. İpimiz de Nako'nun Mohair'i. Mohair Special. Tığım da 6 numara tığ kullanacağım. Şimdi bunun şu alt kısmından başlayarak yapalım. Şu kısmını da tunus işi yaparak ön kısmını daha sonradan yaptım ama hepsini anlatmaya çalışacağım size kısaca. Bu ön için 90 tane zincir çektik. Siz tabi kendinize veya işte yapacak olduğunuz kişiye göre zincirlerini ayarlarsınız. Şimdi ben zincir çekerek başlıyorum. Biraz çekelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane çektim. 30 tane de şu kadar. Yani 2 tane örneği yapıyor. Şimdi arkadaşlar bunu çektik. Şişimize, zincirimizi çektik. Şişimize geçiriyoruz. Şu şekilde her zincirin içinden bir tane ilmek çıkararak ve onu şu şekilde örerek şişimize takıyoruz. İlk önce 5 tane yapacağız. 2 3 4 5. Şimdi bunu 5 tane yaptık. Yine devam ediyoruz. 5 6 bundan 25-30 tane yapalım. 7 8 9 10. Bu şekilde her çekmiş olduğumuz zincirin içinden ilmek çıkararak ve o ilmeği örerek şişimize bu şekilde geçiriyoruz. Kaç tane zincirimiz varsa ona göre geçireceğiz. Baştan eliniz şişe tutmaya alışık olmayınca biraz zor olur ama daha sonra da çok zevkli bir örnek. Şu şekilde devam edelim biraz da. Kaç tane olmuş bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 25 tane yaptık.
Şimdi yine bir tane zincire buradan batarak ipimizi uzatacağız. Şişimizden ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bu en son çıkartmış olduğumuz ipimizi bunların boyunda ilmeğimizi bunların boyunda bir tane örümcek yaparak geriye dönüyoruz. Şimdi buradan 5 tane şu şekilde alarak aralarına zincir çekmeden sık iğne ile toparlıyoruz. 1 2 3 4 5. Bu kenar kısmı oldu. Şimdi buraya 8 tane zincir çekerek 2 3 4 5 6 7 8 10 tane çekelim arkadaşlar. Çünkü bunun içine 10 tane dolduracağız sonra yine. Zincirlerinizi mümkün olduğu kadar çok sıkmayın. Şimdi yine 5 tane topluyoruz. 1 sıra sıra 2 3 4 5. Şimdi arkadaşlar şu orta kısmını toplamak için buradan 10 tane ilmeğimizi toplu olarak alıp devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şu şekilde ilmeğimizi alıp tığımızla ilmeklerin içinden geçiriyoruz. Şu şekilde. Bunu da toparladık. Şimdi yine 5 tane sık iğnemizde yine toparlıyoruz. 2 3 4 5. Şimdi üst sırasını yapmak için yani buradan devam ettiğinizde yine 10 tane zincir çekerek 5 tane sık iğne ile sırayla toplayıp sonra yine 10 tane toplayacaksınız. Şimdi üst kısmında yine ilmeğimizi şu şekilde geçirerek ters döndürüyoruz. Örneğimizi yine buradaki sık iğnelerimize batarak birer tane yine çıkartıyoruz ve geçiriyoruz. 2. Zaten ilk sırasını saydınız mı, ayarladınız mı, daha sonra dikkat ederseniz saymanıza gerek kalmayacaktır. Bu yeleğimiz yazın veya baharda giyilecek çok güzel bir yelek örneği. Hem çok hafif. 2 4 6 7 8 9 10. Şimdi bu çekmiş olduğumuz zincire de 10 tane ilmek çıkaracağız. Boşluğundan batarak şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, zincirimiz çok fazla geldi arkadaşlar. Siz ona 6 veya 7 tane zincir çekerek yapabilirsiniz. Şimdi bu kısmına da aynı şekilde devam ediyoruz. 2 1 2 3
4, 5. Evet arkadaşlar, yine yanındaki zincirimizden bir tane alarak örümcek yapacak olduğumuzu uzatalım ve örümceğimizi yaparak yine buradan geriye dönüyoruz ve yine 5 taneyi sık iğne ile sıra sıra yapıyoruz. Sık iğne ile 3, 4, 5. Şimdi bu yapmış olduğumuz 10 tanenin 5 tanesini de alıyoruz buraya. Bunlar 10 tane olacak şimdi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi buraya 6 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yeterli olacak. 1. Yine buraya 5 tane yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Şimdi bu kısımda yine 10 tane yaparak örneğimizi toplayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan yine 5 tane şu kısımdaki gibi buraya gelecek. Öyle devam edeceğiz. Kısaca burası bu kadar. Şimdi bu tunus işine ben size anlatayım kenar kısmından ipimi kopararak. Bunda tığla da yapabilirsiniz. Bunları yaparken tığla da bunları yapabilirsiniz. Ama bu aradaki mesafe olduğu için ben tunus işi uyguladım kenarına. Şimdi zincirimizi çekeceğiz kenarına. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekelim. Ve biraz bol bırakarak yine bu zincirlere batarak şu şekilde ilmeğimizi çıkarıyoruz. Tunus işi bilenler bunu daha kolay yapabilir. Bir 2 oldu. 3. Yine tığımıza ilmeklerimizi diziyoruz ama bunları örmeden diziyoruz, boşta. Evet, kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8 tane oldu. Şimdi bunu örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, ilk önce tek çektik, daha sonra çift çektik ilmeklerimizi ve şimdi yine çift çekiyoruz. 2 tane çıkartıyoruz. Bu ilmeğimiz de şunu 2 tane olmuş oluyor tığımızda çıkartırken. Şimdi evet, bu başlangıçta oldu. Şimdi yine tığımızdaki ilmeğimiz duruyor. Şimdi üzerinde bir bolluk ilmeklerimiz var. Onların içinden çıkartıyoruz tığımızı. İlmeklerimizi alarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu şekilde arkadaşlar. İlk sondaki ilmeğimizi tek çıkartıyoruz. Daha sonra yine bunları tek alıyoruz tığımızdaki ilmekleri ama bu tığımızdaki ilk baştaki ilmekle 2 tane olmuş oluyor. 2, 2, 2, şu şekilde. Bundan bir tane daha gösterelim. Yine uzattık. Üzerindeki bol ilmekler var. Onlardan çıkartıyoruz. 3, 4, örmeden alıyoruz bunları. 5, sadece ilmek çıkartıyoruz.
Yine ilk baştakini tek, daha sonrakilerini çift çıkartıyoruz. Bunu belirli bir sıra yaptıktan sonra, şimdi el örgünüze bağlı. Bunu böyle belirli bir sıra yaptıktan sonra bu kısma geldiğinizde buraya şuradan bağlantı kurarak tekrardan geri geleceksiniz. Şunun gibi. Kaç sıra yapmışız bunların aralarını? 1, 2, 3, 4, 5. sıramızda bakın şu şekilde şuradaki gibi bağlantımızı kurarak yine yukarı doğru devam etmişiz. Şu kenar kısmındaki pupuklarımızı da anlatalım. Bunu yeleğin her tarafına geçeceksiniz. Onu da hemen şuradan göstereyim. Ters dönelim. Onu da 1, 2, 3 tane zincir çekerek dibine batacaksınız. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek şu şekilde. Yine hep el ayarınıza göre ayarlamayı unutmayın ve mümkün olduğu kadar elinizin sıkılığına göre el işinizi ayarlayın. Yani yün işlerinde çok sıkı olmaz. Ona göre ayarlarsanız daha iyi olur. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Beğenirsiniz. Size iyi günler. Kolay gelsin.